Evrenin düzenini sayılarla açıklayan bir okul düşünün. Bu okulda kadınlar erkeklerle aynı masada oturup evrenin sırlarını tartışıyor. Antik Yunan'ın o katı ve erkek egemen dünyasında bu durum bir devrim niteliğindeydi. İşte bu devrimin sessiz ama etkili mimarlarından biri Krotonlu Theano. Onun adı tarihe sadece Pisagor'un eşi olarak değil, onun ölümünden sonra okulu ayakta tutan, felsefeyi evin içine taşıyan ve sayıların soğuk dünyasına insan sıcaklığı ekleyen bir düşünür olarak geçti. Peki, binlerce yıl önce yaşamış bir kadının aile üzerine kurduğu bu denge felsefesi, bugün dijital çağın kaosunda bize ne söyleyebilir? Theano'nun hikayesini anlamak için öncelikle içinde büyüdüğü toprağa bakmamız gerekir. Milattan önce 6. yüzyıl, Akdeniz'in güneyinde İtalya'nın çizmesi dibindeki Kroton şehri. Burası sıradan bir Yunan kolonisi değildi. Atina'daki gibi agoralarda bağırarak politika yapılan gürültülü bir yerden ziyade daha kapalı, daha disiplinli ve mistik bir havası olan bir topluluktu. Kroton, o dönemde tıbbın ve felsefenin kesiştiği, bedenin ve ruhun aynı anda ele alındığı nadir merkezlerden biriydi. Şehrin siyasi yapısı oligarşik yani seçkinler yönetimine dayansa da entelektüel atmosfer son derece dinamikti. İnsanlar sadece nasıl yaşanacağını değil, neden yaşandığını da sorguluyordu. Bu coğrafya, Büyük Yunanistan olarak adlandırılan bölgenin kalbinde yer alıyordu ve Yunanistan anakarasındaki şehir devletlerinden çok daha farklı bir sosyal dokuya sahipti. Burada geleneksel kalıplar daha esnekti ve yeni fikirlerin yeşermesi için daha verimli bir zemin vardı. İşte tam böyle bir ortamda, toplumun genel kanısının aksine kadınların da eğitim alabildiği, hatta felsefi tartışmalara katılabildiği bir grup ortaya çıktı. Pisagorcular. Ve bu grubun en parlak yıldızlarından, belki de en dirençlisi Theano'ydu. Onun yaşadığı dönemde kadınlar genellikle evin dört duvarı arasında, kamusal hayatın tamamen dışında tutulurdu. Kadınların siyasi hakları yoktu, mülk edinmeleri kısıtlıydı ve kamu alanındaki görünürlükleri neredeyse sıfırdı. Ancak Pisagor'un kurduğu bu okul, kadınlara kapısını açarak dönemin en radikal hareketlerinden birine imza attı. Theano, bu okulda sadece bir öğrenci veya eş olarak değil, düşüncelerini üreten ve yayan bir otorite olarak var oldu. Okulun kapalı kapıları ardında, cinsiyetin ötesinde bir zihin özgürlüğü nefes alıyordu. Peki Theano gerçekten kimdi? Tarihin sisli koridorlarında onun izini sürmek, bazen hayal kırıklığına uğratan bir dedektiflik işine dönüşebiliyor. Çünkü elimizde onun kendi elinden çıktığı kesinleşmiş tek bir kitap yok. Onun hakkında bildiklerimiz, çoğunlukla kendisinden yüzyıllar sonra yazılan biyografiler, ona atfedilen mektuplar ve diğer antik yazarların yaptığı kısa atıflardan ibaret. Bu durum, Theano'yu tarihsel bir figür olmaktan çıkarıp, adeta bir mitolojik karaktere dönüştürüyor. Ama işin ilginç yanı, bu belirsizliğin bile onun etkisini azaltmaması. Aksine, Theano'nun etrafında örülen bu hikaye örgüsü, onun temsil ettiği değerlerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Theano'nun biyografik detaylarına indiğimizde, karşımıza çıkan tablo oldukça parçalı. Bazı kaynaklara göre Kroton'da soylu bir ailenin kızıydı. Bazıları ise onun Brontinos adlı başka bir Pisagorcu filozofun kızı olduğunu iddia ediyor. Pisagor'la evliliği ise hem tarihsel hem de sembolik bir önem taşıyor. Pisagor, Kroton'a geldiğinde zaten yaşlı bir adamdı ve Theano, onun en yakın öğrencilerinden biriyken aralarında bir ilişki başladı. Bu evlilik, dönemin normlarına göre alışılmadık bir birliktelikti, çünkü Pisagorculukta cinsel perhiz ve ruhsal arınma ön plandaydı. Ancak Theano, bu birliktelikte sadece bir eş değil, aynı zamanda bir meslektaş olarak konumlandı. Pisagor'un ölümü sonrası yaşananlar ise Theano'nun gerçek gücünü gözler önüne seriyor. Rivayetlere göre, Pisagorculara yönelik şiddetli bir baskı dönemi başladığında ve okul yakıldığında, Theano okulun devamını sağlayan kişi oldu. Hatta bazı anlatılarda, Pisagor'un önemli eserlerini tehlikeden kurtaran ve öğretileri gizlice nesilden nesile aktaran kişinin Theano olduğu söylenir. Bu, onu sadece bir filozof eşi olmaktan çıkarıp, okulun lideri ve koruyucusu haline getiriyor. Okulu gerçekten yönetip yönetmediği tartışmalı olsa da, Pisagorcu geleneğin sürdürülmesindeki rolü yadsınamaz.
Theano'nun kaç çocuğu olduğu konusunda da çeşitli rivayetler var. Bazı kaynaklar ondan 2 çocuk bahsederken, bazıları 4 da 5 çocuktan söz ediyor. Aralarında Telauces ve Mnesarkos gibi isimler geçiyor ki, bu isimler de Pisagorcu gelenekte önemli figürler olarak anılıyor. Ancak burada asıl mesele çocuk sayısından ziyade Theano'nun annelik rolüne yüklediği anlam. Ona atfedilen metinlerde anneliğin biyolojik bir zorunluluktan öte toplumsal ve felsefi bir görev olduğu vurgulanıyor. Theano'nun düşünsel kökenlerini anlamak için Pisagorculuğun temellerine inmek şart. Pisagor, evrenin kaotik bir yığın olmadığını, aksine matematiksel bir uyum ve düzen içinde işlediğini savunuyordu. Ona göre her şeyin özü sayılardı. Müziğin ahengi, gezegenlerin hareketi, hatta insan ruhunun dengesi belirli oranlara ve sayılara dayanıyordu. Evren büyük bir kozmostu ve bu kozmosun dili matematikti. Theano'ya atfedilen görüşlerde bu büyük evrensel düzenin reddedilmediği, ancak soyut bir matematik dersinden çıkarılıp günlük hayatın içine sokulduğu görülüyor. Pisagorcu gelenek içinde Theano adına aktarılan öğretilerde, evrenin makrokozmostaki harmonisinin mikrokozmos, yani aile içinde de kurulması gerektiğine inanılıyor. Yani ona göre ev küçük bir evrendi ve oradaki düzen tüm dünyayı etkileyebilirdi. Eğer evinizde kaos varsa, evrende de kaos vardır mantığıyla hareket ediliyordu. Bu noktada Theano'nun kimlerden etkilendiğine bakalım. Elbette başta eşi ve hocası Pisagor geliyor. Pisagor'un sayı mistisizmi ve ruhsal arınma ritüelleri Theano'nun omurgasını oluşturdu. Ancak Kroton'da Alkmaion gibi doğa gözlemcileri ve hekimler de vardı. Alkmaion, insan bedenini ve zihnini deneysel yöntemlerle inceleyen, aşırılıkların hastalığa yol açtığını savunan bir isimdi. Tıp tarihinde önemli bir yeri olan Alkmaion, sağlığın bedendeki unsurların dengede olmasıyla mümkün olduğunu söylüyordu. Theano figürü etrafında şekillenen öğretilerde, ölçülülük vurgusunun hem Pisagor'un sayısal dengelerinden hem de Alkmaion'un tıbbi ölçülülük anlayışından beslendiği görülüyor. Theano'ya atfedilen metinlerde, sağlığın sadece bedensel değil, ahlaki ve ruhsal bir denge durumu olduğu öne sürülüyor. Ona göre hasta olmak sadece bedenin bozulması değil, ruhun dengesini kaybetmesiydi. Peki Theano'ya atfedilen temel fikirler nelerdi ve neden bu kadar farklıydı? Onunla ilişkilendirilen felsefenin kalbinde uyum ve ölçü kavramları yatıyor. Ancak bunu sadece bireysel bir erdem olarak değil, toplumsal bir zorunluluk olarak görüyordu. Theano'ya atfedilen metinlerde, insanın doğasının gereği olarak tutkularına ve arzularına sahip olabileceği, ancak mesele bu arzuları yok etmek değil, onları akıl süzgecinden geçirerek doğru oranda yaşamak olduğu belirtiliyor. Bu yaklaşım, daha sonra Aristoteles'in geliştireceği altın orta öğretisini hatırlatır. Theano figürü etrafında şekillenen öğretilerde aşırılık, kötülüğün ana kaynağı olarak görülüyordu. Ne fazla yemek, ne fazla konuşmak, ne de fazla sevmek, her şeyin bir dozu, bir zamanı ve bir usulü vardı. Theano'ya atfedilen metinlerin en çarpıcı yanı, bu felsefeyi kadınların geleneksel rolüyle çatıştırmaması, aksine onu güçlendirmesi. Dönemin çoğu filozofu kadını eksik bir erkek, rasyonellikten yoksun bir varlık olarak görürken, Theano'ya atfedilen görüşlerde kadının evdeki rolü son derece stratejik ve felsefi bir konuma yükseltiliyor. Ona göre anne, çocuğun ilk öğretmeniydi. Çocuk henüz okula gitmeden karakterinin temelleri annenin dizlerinde atılıyordu. Dolayısıyla annenin eğitimi, bilgeliği ve ahlaki duruşu, gelecek neslin ve dolayısıyla tüm toplumun kaderini belirliyordu. Bu bakış açısı, kadını pasif bir ev hanımı olmaktan çıkarıp toplumun manevi mimarı haline getiriyordu. Annelik, biyolojik bir görev olmaktan çıkıp felsefi bir sorumluluğa dönüşüyordu. Theano'ya atfedilen ve günümüze ulaşan metinler, mektuplar ve fragmanlar üzerinden onun düşüncelerini daha net görebiliyoruz. Ancak burada önemli bir uyarı yapmalıyız. Tarihsel kayıtlar, Theano adına yazılmış birçok metnin aslında sonraki dönemlerde Pisagorcu öğretileri yaymak isteyenler tarafından kaleme alındığını gösteriyor. Yani elimizdeki bazı mektuplar doğrudan Theano'nun kaleminden çıkmamış olabilir. Bunlar, Pisagorcu geleneği sürdürmek isteyen anonim yazarlar tarafından otorite sağlamak amacıyla Theano'nun adıyla yazılmıştı. Fakat bu durum,
Theano'nun felsefi mirasını geçersiz kılmaz. Aksine, onun adının yüzyıllar boyunca bir otorite sembolü olarak kullanılmasının nedeni, temsil ettiği değerlerin ne kadar güçlü olduğudur. İnsanlar kendi fikirlerine meşruiyet kazandırmak için Theano gibi saygın bir ismi kullanmayı tercih etmişlerdi. Bu metinlerde öne çıkan temel tema, aile içi ilişkilerin yönetimidir. Theano'ya atfedilen mektuplarda, kocaya karşı sadakatin körü körüne bir itaat olarak değil, karşılıklı saygı ve ortak bir hedefe yönelik bir işbirliği olarak tanımlandığı görülür. Kocanın evin reisi olması, onun bir tiran olması anlamına gelmezdi. Tıpkı evreni yöneten ilahi zihnin evrene baskı yapmaması, onu uyum içinde tutması gibi, koca da aileyi sevgi ve akıl rehberliğinde yönetmeliydi. Bu yaklaşım, o dönemin sert ataerkil yapısına rağmen ilişkiyi daha insani ve dengeli bir zemine oturtma çabasıydı. Onun adına aktarılan öğretilerde, evlilik bir efendi-köle ilişkisi olarak değil, iki özgür iradenin uyumu olarak görülüyordu. Eğitim konusundaki görüşleri ise bugün bile şaşırtıcı derecede modern duruyor. Theano'ya atfedilen metinlerde, çocuk terbiyesinde cezanın değil, örnek olmanın ve alışkanlık kazandırmanın esas olması gerektiği savunuluyor. Çocuğun öfkesini yenmeyi, açlığını bastırmayı, lüks isteklerini kontrol etmeyi öğrenmesi, ileride iyi bir vatandaş ve bilge bir insan olması için şarttı. Bu, karakter eğitiminin yani paideia'nın en somut haliydi. Theano geleneğinde bilgi, ezberlenen şeyler değil, yaşanarak içselleştirilen davranışlardı. Bir çocuğa adaleti anlatmak için ona adalet felsefesi dersleri vermek yetmezdi. Ona adil davranarak adaleti göstermek gerekirdi. Bu yüzden ebeveynlerin kendi davranışları verdikleri sözlere 1000 kat daha önemliydi. Tabii ki Theano'nun fikirleri döneminde ve sonrasında tartışmasız kabul görmedi. Bazı eleştirmenler onun kadınları yine de ev sınırları içinde tuttuğunu, kamusal alandan uzaklaştırdığını savundu. Gerçekten de Theano'ya atfedilen felsefe, kadınları pazar yerine veya meclise çağırmıyordu. Onları evin içine hapsediyor gibi görünse de, aslında evi bir iktidar ve bilgelik merkezine dönüştürüyordu. Bu durum, modern feminizm açısından ikircikli bir miras bırakıyor. Bir yandan kadının potansiyelini ve zekasını onurlandırırken, diğer yandan toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamak yerine onları mükemmelleştirmeye çalışıyor. Kimi feminist yorumcular, Theano'nun bu yaklaşımını içeriden reform olarak değerlendirirken, kimileri bunu sisteme boyun eğmek olarak görüyor. Ancak bu eleştiriyi yaparken dönemin koşullarını göz ardı etmemek gerekir. Theano, mevcut sistemi yıkacak bir devrimci dil kullanmak yerine, sistemin içinde en yüksek standartları koyarak kadınların saygınlığını artırmayı hedefledi. Bu, güvenli limanda oynamak değil, mevcut imkanlarla en radikal değişimi yaratmaya çalışmaktı. Çünkü o dönemde bir kadının kamu alanında söz sahibi olması neredeyse imkansızken, evin içindeki ahlaki otoritesi tartışılamaz bir güçtü. Geç dönem kaynaklarda, kadının gücü inkar edilmek yerine en etkili olduğu alanda, yani özel alanda maksimize edilmeye çalışılıyordu. Bu strateji, o dönem için belki de tek gerçekçi seçenekti. Günümüzde Theano'nun fikirleri nerede yankı buluyor? Öncelikle etik alanında. Modern felsefede erdem etiği olarak bilinen akım, kurallardan ziyade karakterin önemini vurgular. Theano'ya atfedilen nasıl yaşamalıyız sorusuna verilen cevap, iyi bir insan olmanın yolunun ölçülü davranmaktan geçtiğini söyler. Bugün tüketim toplumunun aşırılıkları, dijital dünyanın dikkat dağınıklığı ve hız bağımlılığı karşısında Theano'nun denge çağrısı hiç olmadığı kadar güncel. Biz de tıpkı onun gibi hayatımızdaki fazlalıklardan arınarak özümüze dönmeye çalışıyoruz. Sosyal medyanın yarattığı gürültü, sürekli tüketim arzusu ve tükenmişlik sendromu bizi yeniden Theano'nun ölçü kavramına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca kadın hakları ve toplumsal cinsiyet tartışmalarında Theano'nun mirası yeniden değerlendiriliyor. Onun bakım etiği olarak adlandırılabilecek yaklaşımı ilişkisel sorumlulukları ve empatiyi merkeze alıyor. Günümüzde iş ve özel hayat dengesi, ebeveynlik rollerinin paylaşımı gibi konularda konuşurken, Theano'nun aileyi toplumsal refahın temeli olarak görmesi bize yeni perspektifler sunuyor.
Annelerin ve babaların çocuklarının karakter oluşumundaki rolü, eğitim sistemlerinin ötesinde aile içi iletişimle şekilleniyor. Pisagorcu gelenekte binlerce yıl önce bu gerçeğin altının çizildiği görülüyor. Bakım emeğinin görünmezliği üzerine yapılan modern tartışmalarda Theanon'un bu emeğe verdiği felsefi değer önemli bir referans noktası olabilir. Theanon'un felsefe tarihindeki yeri de oldukça özgün. O sadece Pisagor'un gölgesinde kalan bir figür değil, okulun devamını sağlayan, öğretileri sistematize eden ve kadın filozoflar geleneğinin ilk halkalarından biri. Hypatia, Simone de Beauvoir veya Hannah Arendt gibi isimlerden yüzyıllar önce bir kadının zihinsel kapasitesinin ve felsefi derinliğinin tanınması için mücadele etti. Onun varlığı, felsefenin sadece erkeklerin tekelinde olmadığını, evrensel soruların herkes tarafından sorulabileceğini kanıtladı. Theano, kadınların da düşünebildiğini, sorgulayabildiğini ve bilgelik üretebildiğini fiili olarak gösterdi. Bu, o dönem için devrimci bir kanıttı. Bugün üniversitelerde antik felsefe okutulurken Theano genellikle dipnotlarda geçer. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar onun ve diğer kadın Pisagorcuların katkısını yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Artık biliyoruz ki antik felsefe sadece meydanlarda bağıran erkeklerden ibaret değildi. Evlerin içinde sessizce ama derinlikli bir şekilde yürütülen bir diyalog da vardı. Ve bu diyaloğun en güçlü seslerinden biri Theano'ydu. Onun hikayesi tarihin nasıl yazıldığını ve kimlerin silindiğini hatırlatan bir ders niteliğinde. Theano'nun yok sayılması, kadınların tarihteki yerinin nasıl gasp edildiğinin bir göstergesidir. Theano'nun eserlerinin meşruiyeti tartışması da aslında daha büyük bir soruna işaret eder. Tarih boyunca kadın düşünürlerin eserleri ya kaybolmuş ya da erkeklerin adına mal edilmiştir. Theano'ya atfedilen mektupların sahte olup olmadığı tartışması, aslında kadınların entelektüel üretkenliğine duyulan güvensizliğin bir yansımasıdır. Ancak önemli olan kağıt parçalarının kimin elinden çıktığından ziyade o fikirlerin ne kadar hayati olduğudur. Theanomiti, gerçek Theano'dan daha mı önemlidir? Belki de. Çünkü bu mit, kadınların felsefe yapma hakkını savunan bir sembole dönüşmüştür. Sonuç olarak Theano'nun felsefi mirası, otantik eserlerinin varlığı kadar kültürel imajının gücünden beslenir. Theano, evrenin sırlarını sayılarla çözmeye çalışan bir Pisagor'un karısıydı. Ama onun en derin keşfi, büyük evrenin kendisiyle aynı düzeni paylaşan, küçük ama kutsal bir ev düzeni olduğunu görmesiydi. Theano figürü etrafında şekillenen öğretilerde, kadının rolü sınırlayan bir normatif çerçevede formüle edilse de, aynı zamanda bu rolün evrensel bir ahlaki değer taşıdığı savunularak, kadınların potansiyeli inkar edilmemiştir. Onun felsefesi, bugünün karmaşık dünyasında bize sadelik, denge ve sorumluluk hakkında önemli ipuçları veriyor. Theano'nun adının, kadınların felsefeye giriş kapısını nasıl bir anlam kazandırdığını düşünüyorsunuz? Acaba biz de hayatlarımızda dışarıdaki gürültüye kulak tıkayıp kendi iç evrenimizdeki uyumu sağlamaya çalışsak, dünya daha yaşanabilir bir yer olur muydu? Yoksa bu denge arayışı sadece kişisel bir rahatlama mı, yoksa toplumsal bir dönüşümün anahtarı mı? Unutmayın, aylaklık zihnin özgürlüğüdür.